Deposit photos. Bütün köy, herkes köprüye geldiğinde Sadri Hoca, "Ey Körpece köyü sakinleri, bu karanlık gecede çok hayırlı bir iş için buraya toplanmış bulunmaktayız. Bölgelere dağılacağız. Herkes kendisine en az 4 eş seçsin. Sonrasında güney, kuzey, doğu ve batı bir bölge seçsin. Oraya gidip nöbete başlasın. Gazanız mübarek olsun. Allah bizimledir." Herkes en az 4 kişilik grupları ile belirledikleri bölgeye giderler. Deniz Doğu grubundadır. Derenin orada nöbet tutmaya başlarlar. Gece çok sessiz geçer. Bu sessizliği Osman bozar. "Ya ne kadar sessizsiniz de. Hadi korku hikayeleri anlatalım. Alfabetik olarak ilk olan başlasın anlatmaya." "Benimki en son, ben rahatım." Deniz'i işaret eder. "Senin adın ne?" "Deniz." "D 5. harf, başla." "Yahu ne saçmalıyorsunuz ya?" "Ne oldu la, korktun mu?" "Oğlum bu köyde korku hikayesi anlatmadan zaman geçmez. Hem biraz aksiyon olur. Hatta istiyorsan önce ben anlatayım." Yağmur yağıyordu. Kapüşonu taktım. Körpeci'den bizim köye geliyorum. Kafa önde, köprüde Yakup ne haber diye bir ses duydum. Vallahi duydum. Sesi Dilek ablanın sesine benziyordu. Hatta gördüm. Söyleyen de oydu. Kapşonunu kaldırdım. İyiyim dedim. Bir baktım yok. "Ya ne saçmalıyorsunuz ya?" "Şakala. Yok öyle bir şey. Amaç zaman geçsin. Siz ne anlatacaksanız anlatın. Ben su içmeye gidiyorum." "Nerede en yakın çeşme?" "Aşağıya, köprüye kadar in. Sonra karşı köye geç. Göreceksin zaten." "Tamam" der ve gider. Çeşmeyi bulur, su içmeye başlar. Bir süre sonra suyun tadı kötüleşmeye başlar. Ağzını musluktan çeker, hiç ışık yoktu. Çeşmeyi kapatır. O sırada çalılıklardan ses gelir ve çalılıklara doğru ilerler. Çalılıklardan bir kara kedi üzerine zıplar. Korkar. Kara kediden korktuğu için kendine güler. O anda çeşme kendi kendine açılır. Deniz çeşmeyi kapatmaya çalışsa da kapatamaz ve üzerine su sıçrar. Fark etmiştir ki aslında akan su değil, kandır. Hemen koşarak köprüye gider. Ancak köprüden geçerken takılıp yere düşer. Kalktığında dere kan kırmızısıdır ve derede keferlenmiş cesetler akar. Koşarak görev alanına gelir, soluk soluğadır. Ne oldu? Dere kıpkırmızıydı. Cesetler vardı. Hepsi kahkaha atar. Dere kıpkırmızıydı. Cesetler vardı. Hepsi kahkaha atar. Dakikalarca kahkaha atarlar. O sırada Onur su içmek için köprüye doğru ilerliyordur. Kadir Onur'a bağırır. "Onur, hop!" "Nereye?" "Çeşmeye." "Oğlum gitme lan, oraya dereden kan akıyormuş." Yeniden kahkaha atarlar. "Ya gidin başkasıyla eğlenin ya." Gider su içmeye. Deniz'in yaşadıklarının aynısını yaşar. Köprüden geçerken cesetler dikkatini çeker. Eğilir ve cesetleri elini uzatır. Uzatmasıyla siyah tüylü, soğuk tenli bir el ona uzanır ve onu dereye çeker. Savunmasız yakalanan Onur ise kendini derede bulur. Onur bunları yaşarken yatsı namazını kılmak için köyün dışındaki ormanlık arazinin biraz yakınına gider. Sadri Hoca ise ormanlık araziden ağlama sesleri duyar. Namazını bitirdikten sonra ormana doğru hareketlenir. Bir kızın ağladığını görür. Gider ona dokunur. Kız ise onu ormanın derinliklerine doğru sürükler. Yakup, Kadir ve Osman üçlüsü ise saatlerce Deniz'in onlara anlattığı vakaya gülüp dalga geçmektedirler. Biraz sessizlikten sonra Yakup, "Neyse güldük eğlendik, ciddileşelim azıcık. Hiç böyle süpürgücüm dediğiniz bir yeteneğiniz var mı?" "Benim var. Geleceği tahmin edebiliyorum." "Cidden bak. Bunu da cinler sayesinde yapıyorum. Bak mesela şimdi birisi şu çalıkların arasından çıkıp gelecek demesiyle çalıkların arasından Halil'in çıkması bir olur. Koşun, Sadri Hoca ile Onur adı kayıp. Hepsi nasıl olur gibisinden konuşmalarla köy meydanına gelirler. Köy meydanında ise Körpece köyü muhtarı açıklama yapmaktadır. "Bakın, sakin olalım, hepimiz dağılalım. Bir şeyler bulursanız köy meydanına gelirsiniz. Telefonunda kontrol olmayanlar kontrollü kişilerle gitsinler. Herkes bir yere dağılır. Deniz ise tek başına kalmıştır. Bir an önce eve dönmeyi düşünür. Sonra vazgeçip köy sokaklarında gezinir. Gölün oraya geldiğinde Cemal amcayı görür. Oraya tek başına kalmış diye düşünerek yanına gider. Gidip Cemal amca demesiyle Cemal amcanın davuk deyip üstüne saldırması bir olur. Deniz bu saldırıdan zar zor kurtulur ve arkasına bakmadan ormana doğru koşar. Ormanın girişine biraz soluklanır. Arkasına baktığında ise Cemal amcayı göremez. Ormandan enişte diye bir ses duyar. Arkasını döner, Dilek, Nihal ve o beyaz giyimli kadın. Dilek ve Nihal'in yüzü kanlıdır. Kıyafetlerinde ise kan lekeleri vardır ve denize doğru bakmaktadırlar. Bir anda beyaz giyimli kadın Davuk der ve hepsi bir anda denizin üzerine atlarlar. Deniz bu saldırıdan zar zor kurtulur ve ormana doğru koşar. Etrafında simsiyah, kıpkırmızı gözlü varlıklar denize doğru bakmaktadırlar. Deniz koştukça simsiyah yüzleri belli olmayan bazı varlıklar denizin üstüne çıkarlar. Deniz ilk defa bu kadar korkmuştur. Her yerden fısıltılar gelmektedir. Etrafta yılanlar, bağırsaklar vardır. Deniz iyice yorulmuştur. Bir süre sonra gözleri kararır ve dizlerinin üzerine çöker.
Hıçkırarak ağlamaya başlar ve avazı çıktığınca bağırır. Körpece, nasıl bir köysün sen? Çok yorulmuştur. Yavaş yavaş gözleri kapanır ve uykuya dalar. Sabah ormanın içerisinde uyanır. Başı çatlayacakmışçasına ağrımaktadır. Sabah olmak üzeredir. Güneş yeryüzünü aydınlatmaya hazırlanıyordu. Deniz ormandan yola çıkarak köye doğru ilerler. Köye varır, herkes köy meydanındadır. Şerife ve Yasemin ağlamaktadırlar. Köy halkı artık bıkmıştır. Jandarma herkesi bir eve toplar ve ikindi bir emre kadar kimseye dışarı salmaz. Deniz daha henüz ailesiyle bile görüşemeden etraftakilere neler olduğunu soruyordur. Birkaç saat sonra jandarma komutanı Hilmi Onur'un evine gelir. Birkaç kişiye ihtiyacımız var. Güçlü ve yapılı olmalı. Deniz birkaç adım öne çıkar. Yanına birkaç kişi daha eklenir. 6 kişilik bir ekiple komutan Hilmi'yi takip ederler. Hilmi onları köyün dışındaki bir çalılık araziye götürür. Orada İbrahim'in ve Cemal'in derisi yüzülmüş, alnına ise Arapça bir şeyler yazılmış bir halde bulurlar. Daha şaşırtıcı olanı ise geçen hafta gömülen İsmail'in ve Yusuf cansız bedenlerini de bulurlar. Deniz ve diğerleri önce çalılıklı ölülerin yanında dili tutulmuş bir halde bulunan Sadri Hoca'yı, sonra ise vücudu morluklar içerisinde ve dili tutulmuş bir halde bulunan Onur'un evine taşırlar. Jandarma komutanı Hilmi, Şerife ve Yasemin bacım başımız sağ olsun. Şerife geçen hafta oğlu Yusuf'u, bu hafta ise eşi Cemal'i kaybetmiştir. Kardeştaşı Yasemin ise geçen hafta oğlu İsmail'i, bu hafta ise eşi İbrahim'i kaybetmiştir. Sadri Hoca bir kağıt ve kalem ister ve kağıda şunları yazar. Bu köyü terk edin. Ya siz terk edeceksiniz ya da sizi öldürecekler der ve gitmek istediğini söyler. Deniz Musa ile birlikte Sadri'yi eve götürürler. Dönüşte Musa Deniz'in yanına gelir. Beraber biraz sessizce ilerlerken ambulansların orada Musa duraksar ve Darvuk der. Darvuk mu? He ya Darvuk. O ne? İbrahim emminin alnında yazar. Ne demek? Sıra sende. Arapça. Ben hep rüyamda bu sesi duyuyorum. Bu köye musallat olan cin kabilesi çok tehlikeli. En gaddar ve en kinci olanlarından biri olmalı. Ne yapacağız? Ben şimdi köylüyle konuşacağım. Sonrasında olanları bizim köyde toplayacağız. Bu köyü birden bomboşken incelemek istiyorum. Der ve hızlıca Onur'un evine gider ve konuşmaya başlar. Bakın bu köyde neler olduğunu tam olarak bilmiyorum ancak birkaç teorim var. 1. Bu köyden birisine cin musallat olmuş olabilir. 2. Bu köye büyü yapılmış olabilir. 3. Bu köyden birisine büyü yapılması sonucu görevlendirilen cinler köyü sahiplenmiş olabilir. 4. Bu köyden birisi veya birkaç kişi herhangi bir cine zarar vermiş olabilir. Bakın bu zamanda cin vakaları çok arttı. Uzaklara gitmeye gerek yok. Şehrimizde yaşanan bir cin olayında köylüler topluca çok büyük günahlar işlediği için köy cinler tarafından basıldı. Bakın bu Körpeci köyü tam da hadislere anlatıldığı gibi. Güneşin doğduğu yerde bir dağ, battığı yerde bir dağ. Ortada ise taşı delen bir dere varsa oradaki bütün gölgeler onlara aittir. Bakın eğer bu köye büyü yapan aramızdaysa çıksın söylesin. Şu yüzden şu büyüyü yaptım diye. Kızmayacağım. Eğer büyü yapıldıysa bu büyü bozulmadan bu köy kurtulamaz. Eğer birisi bir cine zarar verdiyse veya onlara ait bir hazineyi, defineyi onlardan izinsiz, onlarla anlaşmadan kullandıysa veya define uğruna bir cin öldürdüyse, zarar verdiyse çıksın söylesin. İlla ulu orta söylemesine gerek yok. En kısa zamanda uygun olduğumuz bir anda söyleyebilir. Yeter ki şu lanetin sebebini ve kaynağını öğrenelim. Uzun süreli ses seda çıkmayınca Musa, o zaman herkes acil olarak tüm eşyalarını toplasın, evlerini boşaltsın. Bursa'daki veya başka yerdeki akrabalarını arayıp kalacak yer arasınlar. İkindiye kadar herkes bizim köye gelsin. Bizim köyden her biri bir körpeciliğe evde misafir edecek. Ben muhtar ile konuşacağım. Eğer bu lanetin sonucunu bugün bulamazsam ya kendileri ölene kadar ya da herkesi öldürene kadar durmayacaklardır. Herkes evlerine gider ve eşyalarını toplar. Bir yandan da misafir olarak kalacakları bir yer ararlar. Kahvaltı zamanı herkes köprünün oraya gelir. Önce kahvaltı ederler. Sonra köy muhtarı açıklama yapar. Körpeceli kardeşlerimiz bugünlük bizlerin misafiri olacaklar. Bu yüzden herkes en az bir körpeliciyi evinde misafir edecek. Bizler iyi günde kötü günde yanımızda olan körpeceli kardeşlerimizi bu kara günlerinde yalnız bırakmayacağız. Bu yüzden öncelikle gönüllüler bir adım öne çıksınlar. Musa bir adım öne çıkar. Babam Hüseyin emmiler bizde kalacaklar dedi. Onları ben bizim eve götüreyim. Musa ve Deniz bavulları ellerine ve sırtlarına yükleyerek eve doğru hareket ederler. Eşyaları eve bıraktıktan sonra Musa Deniz ağabey sen benimle Körpeci'ye gel. Köyü bir boşken görmek, incelemek istiyorum. Deniz ve Musa Körpece köyünde tur atmaya başlarlar. Evlere girip bir büyü kaynağı ararlar fakat hiçbir iz rastlayamazlar. Artık umudu keserler ve köye dönecek derken birinden takırtılar sesler duyarlar. Eve girerler, ses üst kattan geliyordur. Üst kata çıkarlar. Sesin geldiği odaya yaklaştıkça sesler azalır. Kapıya gelince sesler yeni hafif bir ağlama sesine bırakır. Odanın kapısını açarlar. Yasemin odada ağlamaktadır.
Musa ve Deniz hemen yanına giderler ve niçin köylülerin yanında olmadığını sorar. Yasemin'in cevabı ise kan donduran cinstendir. Eşim İbrahim öldükten sonra bir cinler beni nikahına aldılar. Beni onlardan birisine verdiler. Beni sahiplenmişler. Musa Deniz'e bakar ve onu dışarıya çağırır. Deniz Yasemin'e bir dakika işaret yapar ve dışarı çıkar. Musa abi, hemen bu evi terk edelim. Deniz, Yasemin ablayı burada yalnız başına mı bırakacağız? Abi o kadın artık cinler tarafından sahiplenilmiş. Eğer şansı varsa kurtulur. Musa bir şey yapamaz mısın? Yok abi, eğer şanslıysa bugün yapacağımız helak duasında canlı kurtulur. İyi tamam hadi gidelim. Tamam eve dönerlerken yine aynı sesleri başka bir evden duyarlar, içeri girerler. Bu sefer de Şerif evde yalnızdır. Ve aynı şeyleri söyler. Abla peki bu cin sana hiç mi ismini söylemedi? Söyledi. Peki abla sizi sahiplenen cinler ile bu köye musallat olan cinler aynı mı? Evet aynı. Neymiş bunların adı abla? Marit. Bana isimlerin Marit olduğunu söylediler. Beni Mihrez'in oğullarıyla biriyle evlendireceklermiş. Yasemin'i ise Marit'in cinlerinin komutanıyla evlendireceklermiş. Musa yeniden denize dışarı işaret yapar ve evin dışına çıkarlar. Abi bu köyü en azgın, en gaddar cin kabilesi sahiplenmiş. Bunları durdurmak çok zor, çok riskli. Bu cinler şeytana kafa tutan cinler. Marit cinleri, Mihres ise iblisin çocuklarından birisi. Bu ne demek biliyor musun? Eğer biz Mihres'in soyundan bir cana zarar verdiysek, Mihres elbette intikam için gelecektir. Ama beni bu işe bulaştırma. Eğer bildiğin, tanıdığın bir hoca, bir hüddam var ise çağır o halletsin. Ne yani, bu kadınları burada kaderlerine mi terk edeceğiz? Eğer şanslılarsa kurtulacaklar. Merak etme. Allah zalimlerin değil, masumların yanındadır. Bu köy artık kurtulması imkansız bir lanetin içerisinde. Bu köyü kaderine terk edeceğiz, helak edeceğiz. Musa kardeşim bu kadar insanı evsiz mi bırakacaksın? Abi başka bir çare varsa söyle. Hemen git sor bakayım. Kaç kişi bu köyde bunca yaşananlara rağmen kalmayı düşünüyor? Bizim köyden bile herkes terk etme düşüncesi içerisindeyken körpecilerin hala bu köyde kalmayı isteme ihtimallerinin dahi olduğunu sanmıyorum. Deniz biraz duraksar, ellerini yana açar ve o zaman gidelim. Bunu köylülere söyleyelim. Hızlı adımlarla giderler köprüye. Musa yüksek bir yere çıkar. Körpeciler, sizlere bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ancak bu köy artık kurtarılamayacak derecede büyük bir lanete ulaşmış. En tehlikeli, en gaddar ve iblisin bile nefret ettiği bir cin kabilesi bu köyü sahiplenmiş. En güçlü zamanlarında değillerken bunları yapabildiler ise daha da güçlendikleri zaman neler yapabileceklerini düşünün bir de. Körpece'den bir kişi. Peki köyümüzün kurtulma ihtimali yok mu? Maalesef köyü helak etmek dışında hiçbir çaremiz yok. Bu köyde kalmak isteyen bir kişi bile olmaz. Sanmam ama bize musallat olma ihtimalleri var mı? Normalde köyü şu an için helak etmeden terk edebilirdik ancak bu sizlere musallat olmalarını engellemeyecektir. Peki helak nasıl gerçekleşecek? İkindi namazına kadar herkes gelsin. Namazdan sonra helak duasına çıkacağız. İkindi ezanı okunur ve tüm erkekler camiye gelir. Namaz kılınır ve erkekli kadınlı Körpece ve M köyünün ikiye ayıran derenin kıyısında bir yerde önce Musa içinden bir dua okur ve dereye üfler. Sonrasında arkasına döner ve köyünü son kez görmek isteyen yarına kadar gidip görebilir. Herkes akşama kadar hatta gece geç saatlere kadar Körpece'de durur. Zaman geçirir. Ertesi güne ise çok şiddetli bir doluyla uyanır tüm köylüler. Herkes dün helak duası için toplanılan yere gelir. Yüksek ses ile duayı okur. Der ve dereye üfler. Bu olaydan sonra dere taşar ama sadece Körpece köyüne doğru. Herkes bu yıkılışı, bu helakı gözyaşları içerisinde izler. Deniz bile duygulanır. Hüseyin Deniz'in sırtına elini koyar. Damat, İsmail sana Adem'e dikkat et demişti hatırlıyor musun? Evet enişte ne oldu ki? Gel şöyle. Deniz'i bir bölgeye doğru çeker. Eliyle Dilek'in olduğu yeri gösterir. Dilek'in yanında bir adam vardır. Dilek bu adama sarılıyordur. Bak sen, İsmail'e kendini ne diye tanıtmıştın hatırlıyor musun? Ben Nürvet teyzenin damadıyım. Peki İsmail Meryem'i tanıyor mu? Sanmam. O sene Dilek'in müstakbel kocası olduğunu düşündü. Ve Dilek'le Adem sevgili oldukları için beni Adem konusunda uyardı. Aynen öyle. Sen de bu saçma yanlış anlaşılma yüzünden Kayseri'de askerlik yapan köylüler tarafından parmakla gösterilen bu masum çocuğu suçladın. Ama bilemezdim ki. Hüseyin güler ve ekler. Gel sana tam hikayeyi anlatayım. Dilek'le Adem birbirlerini sevince Halil yani Adem'in babası bana gelip şu gün istemeye geleceğiz dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Sonra bir gün kahvedeyken yine Halil geldi. Dedi ki Dünür bizim Adem askere gidecek. Ben bizim oğlan askerliğini yapmadan evlendirmeyelim diyorum dedi. Ben de tamam dedim. İstemeye geldiklerinde vermedim. Sonra bu askere gitti şimdi de geldi işte. Bursa'ya gidince ilk işimiz onlara müstakbel bir düğün yapmak olacak. Deniz şaşırır ve uzun süre duraksar. Sonra ise bu yanlış anlaşılmayı bu kadar kafasına taktığı için garipser durumu. Meryem'e bulup bu çiftin yanına gider. Bir kez öksürür.
Dilek'le Adem arkalarını döner ve şok olurlar. Hayda, sen şu şey değil misin ya? Ha benim, tokalaşırlar. Siz tanışıyor muydunuz? Evet tanışıyoruz. Benim en son izine geldiğim gün dönüşte ormanın oradan geçerken baktım. Sanki arkasından kurt sürüsü kovalıyormuşçasına kaçan bir adam. Durdurdum arabayı, dedim hemşerim nereye? Sağzor Köpreci'ye dedi. Köprünün oraya bıraktım, sonra Kayseri'ye döndüm. Ya senin bu köyde şu zamanlarda ne işin var? Yazmadım da sana gelme. Buralarda bir şeyler var diye. Ya ne bileyim, İsmail Hüseyin emmi Dilek'i başkasıyla evlendiriyorlarmış diye yazınca ben de öyle bir sinirlendim ki köye geldim. Yoksa o gece bizim eve taş atan sen miydin? Evet. Biz dışarı baktık, kimse yoktu. Taş camı kırınca korktum, kaçtım. Kim dedi sana beni evlendiriyorlarmış diye? İsmail. Birader o çok uzun hikaye. Ben sana yolda anlatırım. Tamamdır o zaman. Neyse ben size iyi bir haber vereyim. Neymiş o? Bursa'ya gidince ilk iş sizi evlendireceklermiş. Kim dedi? Hüseyin eniştem dedi. Babam Ademler istemeye geldiğinde vermemişti. Halil amca demiş vermedi. Önce adam askerliğini yapsın, ondan sonra evlendiririz diye. Hadi gene iyi kaçmaktan kurtuldunuz. O sırada Hüseyin, damat. Buyur enişte. Sen değil bizim öz damat, Adem Hüseyin'in elini öper. Hüseyin hadi toparlanın, buraya gidiyoruz. Hüseyin, Halil, Sadri beraber Bursa'ya göçerler. Deniz ve Meryem ise İstanbul'daki evlerini satıp Bursa'ya taşınma kararı alırlar. Dilek ve Adem, Deniz ve Meryem beraber evlenirler. Her iki aile birbirine komşu olup Mudanya'da Güzelyalı'da ev satın alırlar. Beraber mutluca yaşarlar. 7 Mayıs 2007 Polonya Acil Servis ekibi bir yangın ihbarı üzerine tek katlı bir eve giderler. Eve giden ekipler yangını söndürdükten sonra keşif için içeriye girdiklerinde alevlerin iki şey hariç her şeyi yaktığını fark ederler. Birincisi bir cesettir. Vücudu bacaklarından, ellerinden ayrıydı. Diğer yanmayan şey ise bir kasetti. Kaseti alıp inceleyen polisler kasetin Türkçe olduğunu fark ederler. Kaset lehçeye çevrilince ise polisler büyük bir dehşete düşerler. Birkaç hafta sonra ise kasetteki video ilk olarak hangi siteden yayıldığı veya kimin internete yüklediği bilinmez bir şekilde internette dolaşmaya başlar. Kaset ise şu şekildedir. Nasıl başlayacağımı bilmiyorum ama büyü. Büyü yaptırmayın. Hayatınızın hatasını yaparsınız. Kendimden biliyorum. Zamanında bir kızı sevmiştim. İlk defa bir kıza bu kadar bağlandım. Ben biraz utangıcımdır. Açılamadım uzunca bir süre. Sonra açıldım ama kız beni arkadaş olarak görmeye başladı. Virgin Gölü'nün orada dolaşırken bana bu köyden birisini sevdiğini ve yakında kaçacaklarını söyledi. Köyden bir tek bana söylemiş. Kim bu çocuk dedim, cevap vermedi. Ben içten içe hem hasedimden hem de sinirimden kendimi yiyorum. Söylemedi kim olduğunu. Neyse günler geçti ama hasedim geçmedi. Sanki böyle bir ses bana Dilek'in ben bu köyden birisiyle sevgiliyim, onunla kaçacağız demesini sürekli kulağıma tekrar ediyordu. Bir gün dayanamadım. Bizim Kırmasti'de bir akraba vardı. Böyle büyü işleriyle uğraşıyordu. Gittim bunun yanına. Dedim bana en tehlikeli büyülerden birini yap. Önce Money dedi. 3 yıllık birikimimin hepsini ona verdim. Dedi ki bir hafta içerisinde köyünde sen hariç bütün bekar erkekler ölecek. Dilek de sana kalacak dedi. Yaptırdım. Yaptırmaz olaydım. O köy helak oldu. Dilek'le Adem evlendi. Şimdi Bursa'da hayır kurumları, okullar açmışlar. Herkese cennet gibi hayat yaşıyorlar. Ben bahtım kapandı. Evlenemiyorum. Hangi hocaya gitsem seni ben değil, Kabe'nin imamı bile kurtaramaz. Ah Onur ah, aptalsın sen. Neyse büyü yapmayın. Direkt o Adem G, Meryem G, Deniz G ortak bir inşaat şirketi kurdular. Hayır kurumları ve okul yaptırdılar. Sadri Hoca aylarca konuşamadı. Konuşmaya başlayınca ise Körpeci köyü hakkında konuşmak istediğini söyledi. 2004 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetti. Musa Bursa'da bir camide imamlık yapmaktadır. Onur 7 Mayıs 2020'de Polonya'da yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Komutan Hilmi Malatya'ya tayin istedi. Emekli olunca Bursa'ya Ademlerin ve Denizlerin evinin yanında bir ev satın aldı. Yasemin ve Şerife sel felaketinden sonra köyde yarı baygın bir halde bulundular. Hastaneye kaldırıldılar. Akıbetleri ise bilinmemektedir.